Evet arkadaşlar, yepyeni bir videodan hepinize merhaba. Bugün Berna, Zübeyir ve ben kısa bir bisiklet turuna çıktık. Şöyle bisikletlerimiz de burada. Evet. Şu şekilde gösterelim. Arkadaşlar, Hello. arkadaşlar kardeşimi Hello. evde bırakıp şimdi de bu bisiklet yürüyüşüne çıktım. Evet, sizlere de şöyle manzaraları göstermeye çalışacağım. Şöyle buradan başlayayım en başta. Burası orman yolu. Yer yer orman, yer yer böyle çayırlardan gidiyorsunuz. Şu ileride de Kertingen adında bir kasaba var. Bu yol aynı zamanda o yola çıkıyor. Bu yolda Bofigen yoluna çıkıyor. Ara ara böyle bisiklet yolları yapmışlar ormanın içine, şöyle güzel asfalttan. Yürüyüş de yapabiliyorsunuz, bisiklet de sürebiliyorsunuz. Manzaralar, geçtiğiniz manzaralar muazzam. Şöyle bir yalak da var geyikler için. Üstümüzden ne geçiyor ya? Jet mi? Üstümüzden yok be ya, Küçük. pat patlı şey geçiyor. Ne o? Burada çok Küçük fazla var jetlerden arkadaşlar. işte geçiyor. Planör müydü? Planör motorsuz olanlar. Bunlar pervaneli olanlar. Burada uçak hobisi çok fazla var arkadaşlar. Burada özellikle zannediyorum işte bir yerden bir yere giderken hem otoyol var, kullandığınız normal asfalt arabaların geçtiği, hem de bisiklet ya da yürümeyle ulaşabileceğiniz dağların ve ormanların içinde yerler yapmışlar bu şekilde. Yani burada bisiklet kullanımı, işte doğa yürüyüşleri çokça yaygın. Ayrıca burada avcılık da yapılıyor arkadaşlar. Şurada tahtadan gümeler var. Bir sürü yerlerde yer yer var. Şimdi bir bisiklet turuna çıkalım. Zübeyir, kaskını giy. Hazırlan, gidiyoruz. Kaskını tak. Berna Hanım sporsuzluktan dolayı aşırı derecede yoruldu. Az önce şu Evet. üstten bayır yukarı geldiğimiz yerde aşağı doğru bayır var. O bayırdan biz yukarı doğru çıktık ve Berna perişan Bittim. oldu. Şu an bittik ben. Bitti. Buradan asfalta devam etmeyeceğiz. Sağ tarafa doğru bir patika yol var. Oraya gireceğiz. Oranın da manzarası çok güzel. Hadi gidiyoruz. Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do you. Şimdi bu yola gireceğiz. Evet, bisikletle tek elle gitmeye çalışıyorum şu an. Yollarda bu şekilde göstermeye de çalışıyorum ama. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Arkadaşlar bak, güme de şurada görüyorsunuz. Burası avlanma noktası. Şimdi manzaramızı gösteriyor. Manzaramız da bu şekilde. Şimdi hemen şu ileride bank var. Bankın oraya ilerleyeceğiz. Today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Zübeyir vitesli bisiklete daha yeni geçti. O sebeple daha alışamadı. Annesi de vitesini ayarlıyor. Evet, vites yağlanması lazım. One thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. You always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Evet arkadaşlar, şimdi ekipmansız bir çekim yapıyorum. Biz az önce bu yoldan girmiştik. Patikalardan yürüyüp aşağıdan bu yoldan geri döndük. Zaman zaman yer yer çeşmeler var. Şuradaki doğallık bile çok hoş. Onu size göstermek istedim. Burada bir ızgara sistemi var. Izgaradan aşağı doğru hop diye bakıyor. Anlaşmışız. Uzun zamandır spor yapmadığımız için şimdi soğuk soğuk kalıyoruz. Berna doğru düzgün bisiklet dahi kullanmadı. Neredeyse hep rampaların her birinde yürüdü. Rampa aşağı giderken bisikleti kullandı. Kaykay gibi. Rampa çıkarken yürüyerek. Zaten zor ikna ettim bisiklet turuna. Hayır ya, bisiklet binmeyi seviyorum da biz ormanın içine geldiğimiz için ormanın yarısından %80'i şeyli bayır aşağıya da bayır yukarı. İndiğimiz yolu şimdi geri çıkıyoruz. Zübeyir mutlu. Her tarafı çamur bir şekilde devam ediyor yoluna. Benim de arkam çamur mu? Evet. Eve Çantana gidip kadar. çamur temizleyeceğiz şimdi bir de.
Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself. Evet, burada da bir gübre makinesi gübre atıyor amca. Tarım yeri olduğunu söylemiştik zaten bölgenin. Almanya'dan ayrılırken gördüklerimizi, işte yaşadıklarımızı, son bir bakış açımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Evet. Şimdi bisiklet turuna çıktık. Böyle planladık. Bu Almanya gezileri listesinin son videosu olacak. O sebeple biraz Almanya'dan bahsedeceğiz sizlere. Biz bu 18 günde ortalama neler gördük, neler yaşadık. Bunların tecrübesini aktaracağız. Önce sen başla Berna. Yani sence nasıl bir yer Almanya? Almanya bence güneş enerjisinde zirve yapmış bir ülke. Yenilenebilir enerjiyi çok fazla kullanıyorlar. Biz zaten şu an kırsal bölgedeyiz. İnsanlar burada çiftçilikle geçiniyor ve çiftçilikle geçinmelerine rağmen en modern, işte en son teknolojiyi kullanarak üretimlerini yapıyorlar. Yani çok fazla gelişmişler. Ben bunu gördüm ve burada en çok mısır üretiliyormuş. Bu bölgede. Bu bölgede başka ne vardı? Fasulye mi vardı? Yok, bir de Soya fasulyesi şey mi galiba vardı? ne o çekirdeğe benzer bir şey. Biyoenerjide kullanılıyor. Evet, bu mısırları falan ektikleri ürünlerin çoğunu biyoenerjide kullanıyorlarmış. Tarlalar zaten çok büyük, çok bakımlı, çok düzenli, çok temiz. Kırsalda olmasına rağmen bir çocuk mesela köyde yaşıyorsa eğer yine hiçbir şeyden mahrum kalmıyor. Çünkü marketinde her türlü yeme içme, gıdayı işte ne bileyim teknolojik anlamda işte sporundan, aktivitesinden her türlü imkana yine sahip. Yani şehirdekiyle aynı eşitlikte diyebiliriz. Evet ve ayrıca burada her bir çocuk en az 2-3 spor yapıyor yani. Hani Evet. standart 10 yaşında bir çocuktan bahsedelim. 10 yaşında bir çocuk tenise gidiyor, futbol oynuyor. Okul zorunlu yüzme dersleri var okulla beraber. Haftanın belirli günleri değil mi? Evet, Almanya'da bir de futbola çok önem veriyorlarmış. Alman futbolu dünyada ünlüymüş. O yüzden futbol burada çok önemli. Çocuklar çok küçük yaşta daha kız erkek ayrım yapmadan futbol oynuyor. Genelde ihtiyarların aktiviteleri bisiklet sürme, yürüyüş yapma Evet. ve daha önce duyduğum benim Norveç'te de aynı şekilde zannediyorum. O yani Norveç'le ilgili duymuştum. Almanya'nın belli kısımları da öyleymiş. İhtiyarlar belli bir zamanın emekliliğine geldiklerinde İspanya gibi ülkelere tatile gidiyorlar. Sıcak ülkelere. İtalya, İspanya gibi. Yazı yani biraz daha varlıklı olanları yazlıkları falan oluyormuş orada. Yaz aylarını orada geçiriyorlarmış. Burada yaşam süresi uzun olduğu için çok fazla yaşlı da var ve yaşlılar çok fazla dinç. Kafeteryalarda oturup arkadaşlarıyla kahvelerini içiyorlar. Bir 90 yaşında, 80 yaşında ninelerimiz, dedelerimiz. Ya biz tahmin ediyoruz 85 hayattan keyif yaşlarında. alıyorlar yani. Aynen, bir kadın mesela Nördlingen'de çekim yapmıştı. Çok yaşlıydı o kadın. Evet. Bence 95 vardı diyorum ben ama Hüseyinler 80 civarı diyor. 80-85 yaşında insanlar kafelerde sosyalleşebiliyorlar. Genç gibi hayatlarına devam ediyorlar. Ayrıca burada mesela köy içinde, biz köyde kaldığımız için gözlemlediğim şeylerden biri, Almanların eli anahtar tutuyor abi. Becerikliler. Yani her bir birey mühendis de olsa, eli kitap da kalem de tutsa aynı derece alet de tutuyor. Burada Birçok çünkü şey var ya. işi kendileri Evet. yapabiliyorlar. Çok temizler abi. Yani sokaklar, yollar ciddi manada temiz yani. İp gibi. Ormanlar diyebiliriz. ip gibi. Yani ormanın dağın Evet. başına böyle yol gidiyorsun. Dağın başına adam abi asfalt dökmüş ya ve çok güzel bir asfalt dökmüş. İşte bisikletle mi gezersin, Ama scooter'la mı onun gezersin? sebebi ne? Burada çok fazla spora önem verdikleri için bu ücra köşede böyle ıssız yerde illa birileriyle karşılaşıyorsun. Hiç Tabii. yalnız kalmıyorsun yani. Tabii, kesinlikle. İlla karşımıza ya köpeğini gezdiren, ya koşan, ya bisiklet süren, illa birileriyle karşılaşıyoruz. Evet. Yani adamlar dünyalıklarını kurmuşlar abi. Yani işin özeti bu. Ve çok mantıklı kurmuşlar. Yani kaos yok denecek kadar az, disiplin muazzam seviyede nasıl desem kararlı. Velhasıl abi şöyle disiplinliler abi. Gittiğiniz bir yerde bir sıra yani sıra zaten beklemiyorsunuz da atıyorum market sırası bekliyorsunuz abi. Onun bile bir kuralına uygun davranılıyor. Nördlingen'de çektiğim videoda kuleye çıkarken ben, yazı var mıydı bilmiyorum. Tabii Almanca bilmediğim için çok ilgimi çekmişti yalnız bu benim. Kuleye çıktığınız zaman tek kişinin yürüyebileceği bir alan var. Yani çok fazla öyle bir kişi daha yanından geçemez. Belli bir sıralama var. Kuleden çıktığınız zaman sağa doğru hareket ediyorsunuz ve bütün kulenin çevresini 360 derece gezmek için sağa doğru ilerlemeniz gerekiyor. İlerlerken hep önünüzde
birileri var muhakkak. Ve o birileri işte belli bir dakika durup manzarayı izleyip sohbetini yapıp sonra bir kademe ilerliyor. Yandan aynı şekilde sıra sıra hep böyle gidiyor. Yani bizim Türkiye'de olsa tahmin ediyorum o manzarada o an hayal ettim. Dedim ki ya kavga çıkar ya da dayı bir yol ver be bir geçeyim şuradan ya falan hani gibi geçilmeyecek yerden bile izin isterler. Burada zaman ve sistem çok önemli. Kural çok önemli. Bazen sıkıcı olabilir. Ben Türkiye'de yaşadığım için uzun yıllardır. Evet Biz biraz kaosu sistemin herhalde içinde alışmışız. yaşamadığımız için Evet. sıkıcı Bu- geliyor bazen. Yani burada o anlamda sıkıntı yaşayabiliriz. Yani biz Türkler olarak. Tabii alışanlarımız da vardır. Veya kendi sistemini Almanya'da kullananlar da vardır. Yani Türkiye'deki sistemi muhakkak da var zaten. Türklerin olduğu bölgelerde hep duyuyorsun, görüyorsun. Küçük mesela Mannheim videomuz vardı. Mannheim'da abi Türk meydanında muazzam derecede Türk tabelası vardı yani. Ben resmen dedim ki Almanya için kaybedilmiş bir bölge yani Mannheim. Öyle düşündüm bir an. Nereye adımınızı atsanız Türk var. Onun dışında başka ne gördük? Heidelberg'de mesela. Heidelberg turistik bir yer yani her milletten, her insandan, her ırktan insan vardı orada. Büyük, güzel turistik bir şehirdi. Ama biz şu an Almanya'nın kırsal bölgelerinde yaşadığımız için burada Almanya'nın disiplinini, işte kuralını daha keskin görebiliyorsun, saygıyı, sevgiyi. Daha keskin görebiliyorsun ama işte sonrasında Ulm'e gittik mesela. Orası daha metropol Oralar yerler. metropol büyük şehirler. Hani her türlü orada da kaos var. Evet. İşte her Yerde çöp var, cam şişesi kırığı var. çok fazla çöp vardı yani. Heidelberg'de özellikle Şu an görmüştük şey yani. diyorlar işte mültecilerin çok fazla olması, işte Ukrayna Savaşı, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan dolayı Ukraynalıların gelmesi falan. İşte bunlar biraz tabii şeye etkilemiş düzeni. Evet. Düzeni etkilemiş. Bunu söylüyorlar, dile getiriyorlar. Ama biz kırsal bölgede olduğumuz için işte şu an yani o disiplini çok hissedebiliyoruz. Şu var, araçlarda kesinlikle herkes kemerini takacak işte. Araçtaki koltuk sayısı kadar kişi binebilir. Bisiklet sürerken kasklarınız takılı olacak. Bisiklet asfaltta giderken işte otomobilden, bir yayadan çok daha değerli. Evet. Bisikletlere çok önem var. Ama insanlar bunu kendi içerisinde benimsemiş. Evet, işte beni yani bir bu polis baskıyla görecek değil. de Heh. işte ceza yazacak falan, o korkudan değil yani. Değil. Kişiler kendileri polis. Evet. Yani atıyorum senin orada yaptığın bir kural ihlalini seni yine polis olmayan yani sivil biri uyarıyor. Evet. Biz şu köylerde hiç polisle karşılaşmadık mesela. Ben bir Evet. tek nerede gördüm? Hafta sonu Ulm'e gittiğimizde görmüştüm. Şehir merkezinde. Şehir merkezinde. Hatta orada bir olay bile gördük. Berna hatta şeydeydi. Ben yoktum, mağaza içerisindeydim Mağazadaydı. ama Ulm'de mesela, Ulm zaten çok şeydi ya. Karışıktı yani, her tipten insan Evet, vardı orada. ama muazzam bir şehir arkadaşlar. Ulm çok güzeldi, evet. Çok güzel bir şehir kesinlikle. Ama çok şeyi görebiliyoruz yani, o mülteci göç almışlığını çok keskin görebiliyorsunuz. Fiyatlara gelelim. Market fiyatları abi. Biz burada ucuzdur diye mesela geçen 5 sene önce geldiğimizde ucuz diye aldığımız çok şey oldu. Yani Türkiye Evet. kıyasla. Ama Hani şu an, Euro'nun o dönemde 3,5-4 Euro olduğu zamanlardı belki. ama Ona şu rağmen an malum. ya şu anda yani Türkiye Euro şu an zirve yaptığı için yani artık hiçbir şey alamazsın. enflasyon vesaire. Evet. Euro'nun sadece zam yapması değil. Euro Evet. enflasyon oranına göre yani biz resmen Venezuela'ya yaklaşmışız o anlamda, onu hissettiriyor. Evet, Çünkü- evet, burada insanların ne kadar rahat alım gücü olduğunu, işte ne kadar rahat yiyip içebildiğini, işte ne kadar rahat giyime sahip olduğunu, iyi bir hayat yaşadığını anlıyorsun, sonra da çok üzülüyorsun. Evet. Yani diyorsun ki ya benim ülkemde Evet. biz bunu hak etmiyor muyuz ya? İnsanlarımız bunu hak etmiyor mu diyorsun? Ben hem ülkem adına hem çocuklarımız adına üzüldüm şahsen. Evet, ben de. Yani çünkü abi şimdi burada bir mülteci olarak bile gelsen iyisin. Göç bile etsen iyisin. Her durum ve her şartta iyisin yani. İnsanların dertlendiği şeyler bizim ülkemizin yanında hiç kalır yani. Hani ya şunu söylemek istiyordum hep, yeri gelmişken söyleyeyim. Şimdi bize küçükken resimler çizdirirlerdi öğretmenlerimiz. Derdi ki istediğiniz bir resmi çizin. Biz ne yapardık abi? Müstakil bir ev çizerdik böyle, dumanı tüten. Yanından bir dere akan, işte ağaçlık, ormanlık, çayırlık falan filan, değil mi? Ya bu resmettiğimiz, hayal ettiğimiz o küçüklükteki o şey burada mevcut arkadaşlar. İnsanlar bu hayatı yaşıyor şu an. O resimdeki hayal gücümüzdeki şeyleri insanlar burada cenneti yaşıyor kız. Yani tabiri caizse. Bu anlamda dünyada cenneti yaşıyorlar. Bizim ülkemizde de mümkün mü? Bence mümkündü yani. Hani ama Tabii biz canım. hep bir şekilde ya kendi kendimizin ayağına
sıkıyoruz abi. Nasıl derler? Birbirimizi çekiyoruz. Çekiştiriyoruz. Burada insanlar kimseyle ilgilenmiyor abi. Kimse kimseyle ilgilenmiyor. Yani herkesin bir hayatı var. Bireysel özgürlüğü var diyorlar. Saat 7-8 gibi. Hayat bitiyor. Yetişkinler en geç 9'da hani uyuyormuş. Sabah da gün doğumuyla 6 gibi. Herkes Evet, kalkıyor. gün doğmadan Evet. kalkıyor herkes. Herkes işine gücüne. İşine gücüne gidiyor. Yavaş akıyor burada zaman. Saatler geçmiyor arkadaşlar. Yani bir güne çok fazla şey sığdırabilirsiniz. Çok fazla iş yapabilirsiniz. Ya İşte hava temiz olduğu için insan yormuyor. Dingin uyanıyor çok fazla. Evet. Yani mental anlamda çok dinlenirsiniz. Evet. O çok güzel. Benim tek sevmediğim yanı biraz ben gececiyim. Gece hayatını da severim. Atıyorum Türkiye'de veya Yunanistan'da şöyle imkanlarımız oluyordu. Saat 11-12'den sonra çıktığımız zaman bir kafede oturabiliyorduk yani. Bir yerde gezebiliyorsun. Türkiye için aynı. Aslında burada da öyledir de biz şu an kırsal bölgelerde. Tabii kırsalda biraz öyle büyük değil. şehirlerde değildir canım. Yani büyük şehirlerde evet biraz daha hayat Evet. varmış diye duyduk. Biz yaşamadığımız için Almanya'nın büyük şehirlerini bilemiyoruz. Irkçılığa gelince abi ırkçılık biz rastlamadık. Eşimizden, dostumuzdan, akrabamızdan da duymadık ırkçılık meselesiyle ilgili. Buranın insanı biraz daha humanist. Herkes gencinden yaşlısına yolda muhakkak selam veriyor. 8 yaşında bir çocuk görürsünüz. Yoldan gelen hello der. İhtiyar bir kadını abla görürsünüz veya dede görürsünüz. Hello der. Herkes güler yüzle böyle sempatik bir şekilde selamlıyorlar birbirlerine. Şu an düşününce sanki böyle Müslümanda olması gereken özelliklermiş gibi geldi bana. Yani şuradaki yaşantının benzeri Müslüman ülkelerde olması gerekiyormuş gibi geldi. Evet, evet. Yani çok eksiğimiz var, onu görüyorum. Bu Avrupa övücülüğü değil abi. Bu işte bir ülkeyi övücülük değil. Burada gerçekler var abi. Gerçekler, bu insanların gerçekleri de bu. Yani bizim gerçeklerimizin dışındaki gerçekler. Bizim gerçeklerimiz çok daha farklı. Değil maddi anlamda. Maddi anlamında söylemiyorum sadece. Çok boş işlerle uğraşıyoruz. Evet. Çok fazla yani. Hayat gayemiz biraz daha şey yani bu anlamda. Değişmesi lazım. Şimdi Zübeyir sen de söylemen gerektiğini. Evet, al takıyorum. Tamam. Sana bir şey sormak istiyorum. Almanya'yı beğendin mi? Evet. Sence Nasıl Almanya buluyorsun? nasıl bir yer? Evet. Türkiye mi daha güzel, Almanya mı? Almanya. Neden Niye? peki? Çünkü çöpsüz bir yer ve temiz bir yer. Başka? Mesela bisikletle geziyoruz. Ne kadar güzel değil mi? Ormanda bir tane sincap görmüştük, kaçırdık az önce. Ayrıca çok güzel bir noktaya değindi Zübeyir. Bu yolları çokça yürüdük abimle beraber. Yürürken her sabah istisnasız ya tavşan ya da geyik görüyordum arkadaşlar. Yani doğayı müthiş derecede korumuşlar. Korumaya da devam ediyorlar. Evet arkadaşlar, şimdi bu videoyu son video olarak listelendireceğimi söylemiştim. Ekipmanımız olmadan parça parça çekmiş olduğumuz bazı videolar da var. Atıyorum köylerin içinde gezerken, evlerin arasında gezerken çekmiş olduğumuz videolar var. Bir oyun merkezine gitmişizdir. Orada çektiğimiz, elimizle çekmiş olduğumuz görüntüler var. Bunları bu videonun içine ekleyeceğim. Onları izleyeceksiniz. Daha sonra da videoya veda etmiş olacağız. Bakalım siz de sizin gözünüzden, ben çekebildiğim kadarıyla. Çünkü her zaman ya bizim ekipman sorunumuz var arkadaşlar. Şu anda biz daha hem kanal olarak yeni bir kanal olduğumuz için hem de daha YouTube'a adapte olmaya çalışıyoruz. Bir yandan araştırıyoruz. Ekipmanımız olmadığı için bazen işte ekipmanı kurmak, mikrofonu takmak, o an onu yapmak mümkün olmayabiliyor. O yüzden ben de elimden geldiğince telefonla elimle çekim yapmaya çalıştım. Bunlar anlık rutin gelişen durumlar. Bir an hani bir görüntü görüyoruz, sonra bunu çekelim diyoruz. Bu şekilde ortaya çıkıyor. Evet. Kısa kısa Almanya'dan görüntüler diyelim. Size de şimdiden keyifli izlemeler diyoruz. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videomuz bakalım kısmet neresi olacak biz de bilmiyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Zübeyir'le son bir bisiklet turuna çıktık. Almanya dönüşüne hazırlanıyoruz. Yavaş yavaş Türkiye'ye döneceğiz. Bisikletlerimizi buraya koyduk. Ben de burada yaydım ayaklarımı. Annem yok. Lokma Evet. yok. Bu sefer Zübeyir'le ikimiz sadece. Şöyle bir güzel bir manzaraya. Şu karşıda gördüğünüz yer top sahası. Onun hemen akabine yanında park var. Güzel bir park. Böyle nasıl kaydıraktı o? Halatlı kaydırak. Arkadaşlar burada evin civarında geziyoruz şimdi. Gezerken lamalara denk geldik. Bu muhtemelen şahsın laması. Değil mi Zübeyir? Evet. Mekanın güzelliğine. Güzel yerler. İnsanlar böyle yerlerde, böyle evlerde yaşıyor. Burada herkesin kendi evi, kendi alanı, kendi bahçesi var. Gayet de güzel. Huzurlu mu? Evet, bazen çok huzurlu. Bazen de çok sıkıcı olabiliyor. Ama baktığınız zaman rüya gibi yani. İnsanın
isteyebileceğiz standartlar bunlar. Ve bu insanların hiçbiri çok zengin değil yani. Hani varlıklı. Şimdi yoldan geçiyoruz bakın yani. Kapının önündeki olan arabalar belli yani. Hani Türkiye'de şu gördüğünüz arabaların çok daha lüksleri var. Ancak insanların oturduğu evler, binalar buradakiyle alakası bile yok yani. Arkadaşlar bu arada belirteyim, burası yani Almanya'nın kırsalında bir köy yani. Hani kim diyor Almanya'da yollarda yama yok? Bak her yerde yama var. Her yer yama. Ama işte köylerin evleri de şu şekilde. Yani durum bu. Evet arkadaşlar, burada da evlerin arasında güzel bir park var. Lokman burada. Burada kaydıraklar var. İşte burada trambolin. Burada da kum havuzu. Bütün parklarda standart kum havuzu var. Efendim. Geliyorum. Evet, şu an çocuk parkındayım. Böyle halıların üstüne oturdum. Keyif yapıyorum ve dinleniyorum. Şu karşıda oturma alanları mevcut. Ben şu an parkın içerisindeyim. Şöyle göstermek istiyorum size. Her yaşa göre uygun alan mevcut. Yetişkinler de çocukların yanında giriyor. Her alanda istediği gibi oynayabiliyor. Burada lokum var. Şöyle top havuzları mevcut çocuklar için. Burada labirentler var. Ebeveynler de çocukların yanında istediği gibi bulunabiliyor. Her oyun parkına, her alana girebiliyorlar. Herkes yalın ayak çorabıyla ya da çorapsız bu şekilde burada oynayabiliyor. Küçük bir kafeteryası da mevcut. Çocuklar için atıştırmalık bir şeyler alıp burada oturabilirsiniz. Ne oynuyorsunuz? Kapıdan giriyoruz bu alanda. Ayakkabılarımızı çıkartıyoruz. Montlarımızı asıyoruz ve buradan devam ediyoruz. Evet, bu park alanı için biz çocuklara 8 euro civarı bir ücret ödedik. Yetişkinlerde 5 lira. Öğlen 2'de açılıyor. Akşam 7'de kapanıyor. Sınırsız bu fiyat. Saat sınırlaması yok. Ücreti bir kere verdiğiniz zaman öğlen 2'den akşam 7'ye kadar oynayabiliyorsunuz.